Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu benden çok istenen güneş motif modelini çalışacağız. Ben şöyle farklı renklerde sizler için çalıştım. Farklı renklerde nasıl duruyor diye görmenizi istedim. Gerçekten muhteşem bir model. Hemen kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Kullandığım ipler koton ipler arkadaşlar. Sizler istediğiniz tür iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Kullandığım tığ numarası ise hemen şöyle göstermek istiyorum. 3 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Hemen şöyle ölçülerini de vermek istiyorum motiflerin. Benim ördüğüm tığla ve iplerle şöyle 11,5 santim arkadaşlar. Şöyle tekrar bakayım. Bir yelek yapmak, ırka yapmak için ideal boyutlarda. Ama sizin kullandığınız ipe, tığa ve elinizin ayarına göre bu ebatlar değişebilir. Önceden hatırlatmak istiyorum. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki daha önce bu modelin hiç videosunu görmedim. Pinterest'te sadece fotoğraftan bakıp uyarlamaya çalıştım. Gerçeğinin sayılarına tamamen uymayabilir. Çünkü sadece resimden bakarak uyarladığım bir model, sayıları tamamen kendim ayarlamaya çalıştım. O yüzden bazı arkadaşların dediği gibi bu gerçeğini yansıtmıyor, aynı sayılar değil dememeniz için bunu da hatırlatmak istedim. Çünkü sadece resimden bakarak aynı sayıları uygulamam pek de mümkün değil. O yüzden sayılarını kendime göre ayarlayıp ortaya böyle şık bir şey çıkardım. Pinterest'te görmek isterseniz yine sizler de bu modeli rahatlıkla bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, İsterseniz yapıma geçelim. Geçmeden önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videoyu da beğenirseniz ve bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Öncelikle sarı ipimle başlıyorum. Sihirli halka ile başlayacağız. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Bir zincir çektim. Zincir çekerek kapattım. Daha sonra halkamın içine toplamda 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İlmeğimi iyice uzatıyorum. Sihirli halkamın ipinden tuttum. Tamamen kapatmıyorum. Birazcık küçültüyorum. Daha sonra tarçın ipimi alıyorum. Diğer renkteki ipimi şu şekilde tutuyorum. Ve halkanın içinden geçirip öncelikle bir düğüm atıyorum. Şu şekilde. Daha sonra tekrar batıp bir tane sık iğne yaparak halkanın içindeki sık iğneleri 8 taneye çıkarıyorum. Daha sonra sihirli halkamın ipini çekip ortayı tamamen kapatıyorum. Şu anda halkamın içinde 8 tane sık iğnem var. Şu anda ben yine tarçınla devam edeceğim şuradaki ilmeğe kadar. Burada tekli trabzanlarla devam edeceğim. Tığın başını doluyorum ve hemen ilk sık iğneden başlıyorum. Her bir sık iğneye 2'şer tane tekli trabzan. Tığın başını doladım ve 3 ilmeği aynı anda kapattım. Tığın başını doluyorum. Aynı sık iğne tepesine batıp tekli trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındakine batıyorum. Tekli trabzan. Tığın başını doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Tekli trabzan. Her bir sık iğneye 2'şer kez batıyorum. Şunu saymıyorum tabii ki. Bu halkamın içindeki 4 tane oldu. 5
aynı yere battım. 6 7 aynı yere battım. 8 9 aynı yere battım. 10 11 aynı yere battım. 12 ve 13 14'ü bakın tam ilmeğin dibindekine batacağım. Şu şekilde 13 ve 14 oldu. Birlikte sayalım. 2 4 6 8 10 12 14. Evet. Şimdi bu ilmeği de uzattım. Şu şekilde buraya bırakıyorum ve sarıyla devam ediyorum. Evet. Tığın başını doladım. Şimdi burada 3. sıradayız. 3. sırada ilk 3 taneye ikişer kez batıyorum. 3 tane çift yapmış olacağım. 1 aynı yere battım. 2 hemen yanındakine battım. 3 aynı yere battım. 4 hemen yanındakine batıyorum. 5 aynı yere batıyorum. 6 yani 3 tane tekli trabzan tepesine 6 tane yapmış oldum. Şimdi bundan sonra hemen şu uca gelene kadar bir tane tek batacağım, bir tane çift batacağım. Hemen yanındakine bir kez batıyorum. Hemen yanındakine 2 kez batıyorum. Bir tek, hemen yanındakine bir çift. Bir tek, bir çift şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Buraları çok kesmek istemiyorum. Kafanızı karıştırmamak için. Video uzun olacaksa da olsun. Yapacak bir şey yok. Çünkü şöyle spiral şekilde gittiğimiz için kafanız karışabilir. O yüzden de sayı veriyorum. Özellikle üstüne basa basa sayı veriyorum. Eğer kafanız karışacak olursa sayıları sayarak doğru sayıya ulaşabilirsiniz. Yanlış da yapmamış olursunuz. Evet. Şimdi burada toplamda 24 tane olacak. Yani şu ilmeğin ucuna geldiğimizde 24 tane tekli trabzanımız olacak. Evet, sonuncuya yine çift batıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum bu şekilde. Yine ilmeğimi uzattım. Şöyle tekrar sayalım. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Evet, doğru yapmışım. Diğerlerini bayağı saydım çünkü size de sayı verebilmek adına. Evet, şimdi 4. sırada bu sefer 2 çift yapıyorum. Yani 2 taneyi çift batacağım. Hemen önümdekine batıyorum. 1 aynı yere battım. 2 hemen yanındakine batıyorum. 3 aynı yere battım. 4 şimdi yine bir tek bir çift devam ediyoruz. Bir tek bir çift, aynı trabzan tepesine çift batıyorum. Hemen yanındakine tek, onun yanındakine çift batıyorum. Tek ve çift, tek, çift,
tek, çift. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz. Tek, çift. Tek, hemen yanındakine çift. Tek ve hemen yanındakine çift. Şimdi bakın kaç tane kaldı burada? 1 2 3 4 5 6 tane kaldı. En son çift battık. Hemen yanındakine, şimdi hepsini artık yine bir tek bir çift ama sık iğne yapacağım. Hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2 tane sık iğne. Bir sık iğne. Hemen yanındakine 2 sık iğne. Bir sık iğne. Sonuncu ilmeğe 2 tane yapıyorum. İkinciyi kaydırma olarak bitiriyorum. Bu şekilde. Şimdi burada ilmeğimi uzattım. Şu şekilde uzattım. Sarıya geçtim. Artık ortamızı bitirdik. Şimdi burada şöyle biraz sıkıştırmak istiyorum. Evet. Şimdi burada şöyle sık iğne yapacağım. Sarıyla 1 2 ve 3 tane. Bakın bu şekilde 3 tane sık iğne yapmış oldum. Burada 1 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum ve aynı yere batarak bu şekilde kapatıyorum. Şimdi hemen burayı söylemeyi unuttum. Burada arkadaşlar toplamda 36 tane, yani şu en son kaydırmayı da sayarak komple hepsi şu şekilde, şu sarılarla beraber. Şöyle şurayı tekrar göstermek istiyorum kafanızı karıştırmadan. Bakın şuraya kadar, çok pardon, evet, bakın şöyle şuraya kadar geldiğimizde toplamda şurası 36 tane olacak. Yoksa şunlar, hemen şöyle göstermek istiyorum, şunlar denk gelmez. Toplamda 18 tane yapacağımız için bizim burada toplamda 36 tane tekli trabzanımız olmak zorunda. Evet, burada yine ben 3 tane sık iğnemi yaptım. Hatta şurayı da şöyle uzatıp şu şekilde yapmak istiyorum. Şöyle trabzan gibi dursun istiyorum. Hemen yanındakine battım. 2 ilmek aldım. Daha sonra ikisini aynı anda kapattım. Arada 2 zincirim var. Tığın başını doluyorum. Hemen yanındakine battım. 2 ilmek kapattım. Tığın başını doladım. Hemen yanındakine battım. 2 ilmek kapattım. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapattım. 2 zincir. Tığın başını doladım. Hemen yanındakine batıyorum. 2 ilmek kapatıyorum. Tığın başını dolayıp hemen yanındakine batıyorum. 2 ilmek kapattım. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Eminim anlaşıldı. Eminim ki 2 zincir battım, 2 ilmek kapattım, tığın başını doladım, hemen yanındakine battım, 2 ilmek kapattım, 3 ilmeğimi aynı anda topladım. Daha sonra 2 zincir.
Dediğim gibi toplamda 18 tane şöyle gruplarımız olacak arkadaşlar. Şuraya gelene kadar, hatta şunu da kesmek istiyorum ben. Daha sonradan ekleyeceğim. Şöyle bir zincir çektim. Çok kafamızda o karıştırmasın. Şöyle ilmeği dışarıdan alayım. Evet. Şöyle şuraya gelene kadar toplamda 18 tane grubum olacak. 18 grubu tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda şöyle gruplarımızı sayarsak toplamda 18 tane grup var. Az önce ben burada dediğim gibi 36 tane olması gerekiyor. Bir tek bir çiftle 36 denk gelmiyorsa kendinize göre eksik kalan yerlere tek tek batabilirsiniz. Bazen o karışıklık da oluyor çünkü. O yüzden onu da hatırlatmak istedim. Yani önemli olan son sıramızda 36 tane tekli trabzanımız olacak. 2 zincir çektim ve hemen şurada ilk grubun tepesine batıp kaydırmayla kapattım. Burayı kapattıktan sonra şöyle ilmeği uzattım. Hemen şöyle tersini çeviriyorum. Şunu içten yürütmüştüm zaten. Şöyle onunla da işimi bitirdim. Ve buradaki hem bağlantı hem de sihirli halka ipini birbirine bağlayarak bir düğüm atmış oluyorum. Şöyle bir düğüm daha attım. Çok fazla kısa kesmiyorum. Daha sonra bunları içten saklayacağım. Çünkü burada video uzamasın diye saklamıyorum. Evet. Şimdi burada ilmeğimi biraz uzattım. Şöyle biraz netleştirelim. Tığın başını doladım. Bakın şurada 2 tane trabzan var. Hemen önlerinde şöyle 2 tane ilmeğim var. 2 ilmeğin arasına battım. 3 ilmekten ikisini kapattım. İkisi tığımda ve diğer renk ipimi alıyorum tekrar. Şöyle arkadan uzatarak içinden geçirdim. İpimi sıkıştırıyorum. Şöyle artık bu sırayı 2 renkte de öreceğimiz için arada yürütüyorum. Ve iplerimi sıkıştırıyorum. Şimdi hemen önümdeki boşluğa 2 tane ikili trabzan. 1 2 üçüncü de 2 ilmek kapattım. 2 ilmeği sarı ile kapatacağım. Yine arkada ilmeklerimi yürütüyorum. Bunu unutmayalım. Tığın başını doladım. Bakın şuradaki 2 ilmekten battım. 2 ilmek kapattım. Diğer ikisini diğer renkle kapatıyorum. Hemen şuradaki, bakın şunu arada yürütmeyi unutmayın. Hemen ara boşluğa 2 tane ikili trabzan. Üçüncüyü 2 ilmek kapatıyorum. İkisini kapatmıyorum. İkisini sarı ile kapatıyorum. İlmeğimi sıkılaştırdım. Ve tekrar gösteriyorum. Bakın şu şekilde. Battım. İlmek çıkardım. İkisini kapattım. İkisini diğer rengimle. Şöyle arkaya getiriyorum bunu. Ve boşluğa 2 tane ikili trabzan. Üçüncü trabzanımı yarım örüyorum. Yani sadece ikisini kapattım. İkisini sarı ile kapatıyorum. Tığın başını doladım. Hemen şu ön 2 ilmek arasından ilmek geçirip ikisini kapattım. İkisini tarçın rengimle kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar
devam ediyorum. Şöyle baktığımızda aralarda tarçın rengiyle 3 tane ikili trabzan yapmış görünüyoruz. Evet. Bu şekilde bir kez daha göstermek istiyorum. Eliniz alıştığında daha da hızlı yapabileceksiniz ve motifler daha da kolay ilerleyecek. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Zaten motifin güzelliği ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Şöyle yine burada 2 tane trabzan yaptım. Üçüncüyü yaparken yine sarıya geçtim. Şu düzeni kaybetmemek için yapıyorum bunu. Hemen karşı tarafa ilk trabzana batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve hepsinin tepe noktası aynı olmuş oluyor. Ve hemen burada bir zincir çekiyorum ve sarı ipimi kesiyorum. Şöyle biraz sıkıştıracağım bunu. Daha sonra arkadan kaybedeceğim. Şimdi sarı ipimi şöyle bir ayırmak istiyorum. O bize bir dolanmasın. Artık son 2 sıramız kaldı. Hemen şöyle şu ipten nereden başlayabilirim? Bakıyorum. Şunu şöyle çektim. Bakın. Hemen şuradan şu ilk trabzandan başlıyorum. İp aldım. Bir zincir çektim. Şöyle bir zincir çekelim. Tekrar aynı yere battım. Buraya bir tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi yan yana batarak 11 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane sık iğnemi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkinci trabzana batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tığın başını 2 kez doluyorum. Bir tane atlayıp ikinciye battım. 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yaptım. Köşeleri yapıyoruz şu anda. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 kez tığın başını doladım. Aynı yere batıyorum. 2 ilmek kapatarak üçlü bir trabzan yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi 2 zincir, tığın başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye battım. İkili trabzan. 2 zincir. Şöyle de göstermek istiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnemi yaptım ve yine burada 11 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 2 zincir çekiyorum burada. Tığın başını doladım. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzan tepesine battım. İkili trabzan. 2 zincir. 2 kez doluyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzana battım.
üçlü trabzan. Burada 3 zincirim var. 2 kez doluyorum. Aynı trabzan tepesine batarak 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığın başını doladım. Bir tane atladım. İkinci trabzan tepesine ikili trabzan. 2 zincir, bir tane trabzan atlayarak yine 11 tane sık iğne. İlk sık iğnemi yaptım ve 11 tane sık iğne yapıyorum. Şu iki köşede şöyle ne yaptıysak şuralarda, diğer bölümlerde de aynı şekilde ilerliyoruz. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Yine 11 tane sık iğnemi yaptım. 2 zincir, tığın başını doladım. Bir tane atladım. İkinciye battım. İkili trabzan. 2 zincir, 2 kez doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. 2 kez doladım. Aynı yere batıyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Tığın başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıp ikili trabzan yaptım. Burada 2 zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet muhtazam. Evet, burada artık yine tekli trabzan yapacağım. Bir zincir çektim. Dibine battım. Şöyle tığın başını dolayarak battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Tek tek sık iğneleri batarak tekli trabzan yapıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Tığın başını doladım, battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bu şekilde tekli trabzanlarımı tüm sık iğnelere yapıyorum. Bu son sıramız. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle hızlı hızlı köşeye geliyorum. Köşeyi de göstermek istiyorum çünkü. Bakın ilk boşluğa geldim. 2 tane tekli trabzan. İkinci boşluğa geldim. 2 tane tekli trabzan. Eğer buralarda kasma yaparsa 3'er tane yapabilirsiniz. Tam ortaya geldim 3 zincirlik bölüme 2 tane tekli trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içine 2 tane tekli trabzan. Yine önümdeki boşluklara 2'şer tane tekli trabzan yapıyorum. Ve burada tüm sık iğne tepelerine birer tane tekli trabzan yaparak devam ediyorum. Eminim anlaşıldı. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Gayet şık. Evet. Sadece 2 tane tam şu köşede 2 tane tekli trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane tekli trabzan ve yine bu boşluklara 2'şer tane. Ve diğer bölümde ise tüm sık iğne tepelerine birer tane tekli trabzan yaparak bu sırayı da bitirelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son boşluğa da 2 tane tekli trabzanımı yaptım. Eğer düzgün bir geçiş sağlamak istiyorsanız şöyle şurada ipi kırıp iğneyle yapabilirsiniz. Şu anda ben iğneyi bulamadığım için şu şekilde kapatıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatacağım. Ama iğneyle kapattığınızda çok muhtazam oluyor. Şöyle bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Daha ütümüz olmadığı için birazcık tabii ki buruşuk. Şöyle diğerlerini hemen git, bunlar ütülü tabii ki. Ütülendiğinde muhteşem duruyor.
Şöyle yaptığımda hemen arkadan daha ince bir tığla şöyle saklamayı da göstermek istiyorum. Bakın şöyle çekiştiriyorum. Buradan belli olmuyor. Evet. Şöyle ilmeklerin arasından geçirerek saklıyorum. Evet, şöyle bir de düğüm atarsak buradan, diğerlerini de aynı şekilde saklayayım. Daha sonra da birazcık şöyle buhar tutup elimle düzelttikten sonra hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben iplerimi temizledim. Üzerine buhar tutup elimle düzelttim ve iplerimi de sakladım. Gördüğünüz gibi hiç ip kalıntısı yok. Gerçekten çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz. Birleştirme konusuna gelince şöyle yan yana koyduğumuzda kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Dikerek birleştirebilirsiniz. Benim diğer motif videolarımda gösterdiğim örerken birleştirme tekniğini kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.